Arkadaşlar merhaba. Bu derste sıkça bahsettiğim RR'den yani Risk to Reward hesabından bahsedeceğim. Daha ileride risk yönetimiyle ilgili daha detaylı, daha advanced eğitim videolarımız olacak. Şimdi işin başlarında hani işin teorik taraflarını hallederken işte TradingView ayarlarını, FIB hesaplarını, kitaplarını hallederken e, risk yönetiminden ve RR'den de kısaca bir bahsetmenin iyi olacağına karar verdim. Buna göre e, şu örnekte çektik FIB'imizi, Golden Zone civarları, Golden Zone'dan pozisyon almak istiyoruz. Bu durumda işte şu çizgiyi stop loss seviyemiz, burayı birinci hedefimiz olarak ele alırsak ve maliyetimizin de şurası olduğunu düşünelim. Buna göre bu long position tool'unu alıp aşağıdaki bölümü stop loss rakamına, şu yukarıdaki bölümü hedefe, şurayı da maliyete, şunu değiştirebiliyorsunuz. Maliyetimizin şurası olduğunu varsayalım. Alırsak eğer bu durumda şu ortada çıkan 5.62 sayısı bu trade setup'ın RR'sidir. Bu sayıyı etkileyen unsurlar nelerdir? Maliyet. Bakın maliyet değiştikçe o sayı değişiyor. Birinci değişken maliyet. İkinci değişken hedef. Hedef küçülürse, yani maliyeti yakınlaşırsa RR sayısı küçülüyor gördüğünüz gibi. Üçüncüsü de stop loss. Stop loss değerini, marjı daha çok verirseniz bu durumda %9 kazanca %5.12 riskle bu işe giriyorsunuz demektir. Ve RR rakamınız yine değişir. Aynı şekilde buraya short'tan bakarsak, yani yukarıdan şu trendi gördünüz ve bunun golden zone'una pozisyon aldınız diyelim. Short pozisyon almış oluyorsunuz. Bu durumda short position tool'unu kullanıyorsunuz. Maliyetiniz burası diyelim. Stop loss'unuz burası diyelim. Hedefiniz de birinci hedefse burası diyelim. Burada görünen 5.43 de RR sayısı. Yani long'da da short'ta da oluşan şey bu. Bunu şöyle canlı canlı burada gösterelim. Dosyayı da baştan yapalım aslında. Dolayısıyla daha anlaşılır olsun. Önce şu kılavuz çizgilerinden bir kurtulayım. Tamam. RR demek şöyle gösterilir. RR risk, şöyle diyeyim, reward. Risk bildiğimiz risk, reward da ödül demek. Yani buradaki R'nin bir tanesi riski, diğeri reward'u gösteriyor. Matematiksel hesabında bize 3 tane veri lazım. 1. Maliyet lazım. 2. Stop loss rakamı lazım. Biraz önceki şeye göre, tabloda gösterdiğim gibi, yani şuradaki gibi bir maliyet lazım. Şurası. 2 stop loss rakamı lazım. 3 hedef lazım. Hedef. Şimdi hesap kolay olsun diye maliyetin 100 olduğunu, 100 dolar deyin. Hani hesabı kolaylaştırmak için 100 seçiyorum. Stop loss'un 90 olduğunu, yani %10 gibi bir şey var. Tabii ki hani yine hesap kolay olsun diye bunu seçiyorum. Hedefin de 130 olduğunu düşünün. Buna göre RR hesabı şöyle yapılır. Matematiksel hesabı. Şöyle parantez açmam lazım bir satırı sığdırmak için, sonra uzatacağım. Hedefin, yani 130'un maliyet farkını
Yani 130 eksi 100 parantezi kapattım. Bölü maliyet eksi stop loss rakamı. Maliyet çıkmadı galiba. Şuradan maliyet diyeyim. Eksi stop loss rakamı. Yani 3 çıktı. Bu hesaba göre doğru çıktı. Yani şu. Birinci işlemde 130 eksi 100 yapıyoruz. 30 çıkıyor. Yani hedeften maliyeti çıkarıyoruz. Bir trade'de hani başarılı olursak ne kadar kar edeceğiz? 30. Bunu başarısız olursak ne kadar zarar edeceğiz? Maliyet 100, stop loss 90, 10. Bu rakama bölünmesiyle bulunur yani. Tek satırda yaptığımızda hedef eksi maliyet bölü maliyet eksi stop loss hesabı budur. Şimdi bu ne demek? Bu şu demek. Bu şekilde bir trade setup'ınızın olduğunu düşünün. Ben her zaman diyorum ki RR'si 3'ten daha düşük pozisyonlarda girmem trade diyorum. Mantığını açıklayacağım biraz. Şu anda 5.62 ya. Bu girilebilecek bir trade. Şimdi bunun bir trade setup olduğunu düşünün ve sizin bütün trade'lere böyle girdiğinizi düşünün. Bütün girdiğiniz trade'lere bu şekilde giriyorsunuz. Yani 3 RR ile giriyorsunuz. Veya bu pozisyona birkaç defa girdiğinizi düşünelim. Bir de bize başarı oranınız, başarı yüzdesi diyelim gerekiyor. Yazamadım. Yani siz girdiğiniz pozisyonların diyelim ki %50'si de başarılısınız. Bu ne demek? Şuraya birinci işlem diyelim. Bunu 10 işlemden bakalım. Kolay olsun. 10. işlem. Şimdi girdiğiniz işlemlerin %50'si başarılı demek. Bu 10 işlemin 5'inde başarılı olacaksınız demek. Ve bu hesaba göre diyelim ki şunlar başarılı. Bu da başarılı. Buraya kadar başarılı. Sonra başarısız. Böyle devam ediyor. Başarılı işlemde şu döngüye göre ne kazanıyorsunuz? 30 dolar. Bunda 30 dolar kazandınız. Bunda 30 dolar, bunda 30 dolar, bunda 30 dolar. Başarısız işlemlerinizde ne kaybediyorsunuz? 10 dolar. Çünkü maliyetiniz 100. Stop loss'unuz 90. Eksi 10 dolar, eksi 10 dolar, eksi 10 dolar, eksi 10 dolar, eksi 10 dolar. Dolayısıyla RR'si 30 olan bir setup'ta %50 başarı oranıyla 10 işlem yaparsanız 10 işlemin sonucunda elde edeceğiniz kar 100 dolar. Sizin zaten sermayeniz 100 dolardı. Dolayısıyla bu örnekte %100 kazanmış oluyorsunuz 10 işlemde. Şimdi başarı yüzdesi düşsün, 40 olsun. Yani her girdiğiniz 10 işlemin 4'ünde başarılı oluyorsunuz, 6'sında başarısız oluyorsunuz. Bu şu demek, buranın da eksi 10 olması demek. Bu durumda yani şu 4 işlemde başarılı oldunuz. Şuraya da başarısız diyeceğiz o zaman. Şu 6 işlemde başarısız oldunuz. Bu durumda karınız 60 dolar. Hala kar yazıyor sistem. RR'si 3 olduktan sonra. Çünkü bunun RR'si 3 çıkıyor. Şu hesabı da şuraya yapalım bir daha. Üç. Buna da hatta RR hesabı diyelim. Ve bu hesabı şuraya atalım. Rengini de değiştirelim.
Bunlar da ortalı olsun. Okey. Şimdi diyelim ki başarı yüzdeniz %30. Bu durumda bu işlemlerden bir tanesi daha başarısız olacak demektir. Yani 10 işlem yaptınız. 10 işlemin sonucunda RR'si 3 olan işlere girdiniz. 90 kazandınız. Geri kalan 3 başarılı işlemde 90 kazandıktan sonra geri kalan 7 tane başarısız işlemde 70 kaybettiniz. Dolayısıyla total karınız 20 bu durumda. Başarı oranınız %20 olsun. Yani her 10 işlemden 8'i başarısız oluyor diyelim. Bu durumda da artık zarara düşüyor sistem. 3 RR ile RR'si 3 olan setuplarla 10 pozisyona girip bunun %80'inde başarısız olursanız başarısız oluyorsunuz. Arkadaşlar risk yönetimi dememin pozisyonlarda RR hesabı yapmamın en önemli sebebi şu. Borsalarda çok az şeyi kontrol edebilirsiniz. Yani buradan hiç kimse fiyatın yukarıya mı gideceğini, aşağı mı gideceğini bilemez. Yani bir haber gelir bir tarafa gider, başka bir haber gelir öbür tarafa gider. Teknik olarak zaten hep birkaç olasılığın canlı olduğu, masada olduğu durumlar olur. Yani A tekniğine göre bu yükselebilir de düşebilir de. Aynı şekilde B tekniğine göre de bu hem yükselebilir hem düşebilir. Elliot'a göre burası hem yükselmeye uygun hem düşmeye uygun. Yani olasılıkları çok nadir bire indirirsiniz bir pozisyonda. Hep iki pozisyon vardır. Şimdi burada önemli olan şudur. Dolayısıyla her pozisyona girmenizi şey gibi algılayın. Yazı tura atma gibi algılayın. Tabii ki biz hani risk kontrolünün yanında most probable yani en olası pozisyonlarda işleme girmeye çalışıyoruz. Bunun yanında bir de girdiğimiz işlemlerde döngüyü şöyle kuruyoruz. İşte şuradan şuraya fib çekiyoruz. Buradan alırım diyoruz. Ortalama maliyeti buraya gelir bunun diyoruz. Ve stop loss'la hedefi öyle bir yerlere koyuyoruz ki bu kurguda öyle bir yerde oluyor ki RR hep 5 civarı oluyor birinci hedefte. Yani bunu ikinci hedefe götürürsem RR 7'ye çıkıyor. Üçüncü hedefe götürürsem RR 9'a çıkıyor. Birinci hedef konuşuyorum şu anda. Bu öyle bir kurguda bu işi yapıyoruz ki bu işin getirisi bu işin götürüsünden kat be kat daha fazla oluyor. Yani %9.64 getiri oluyor. %1.91 bu örnekte risk oluyor. RR'si 5 çıkıyor. Şimdi bilemezsiniz. Bilemeyiz. Borsalarda fiyatın nereye gideceğini. Yani siz en favori yerinizi bile bulsanız orada pozisyon alsanız sayım değişik olabilir. Plan farklı olabilir. Analiz öbür analiz doğru ilerlemiştir. Sizin analiziniz yanlış çıkmıştır. Dolayısıyla bu işin trade işinin borsalardaki alım satım işinin kesinliği yoktur. Kontrol edebileceğiniz tek şey riskinizdir. Tek şey. Fiyata kontrol edemezsiniz. Zamanlamaya müdahale olamazsınız. Analiz yaparsınız, anlamaya çalışırsınız. Ama kontrolün %100 sizde olduğu tek şey risk yönetiminizdir. Ve borsalardaki en büyük hata da aslında sermayenin kıymetini bilmemektir. Yani iş profesyonelleştikçe, meblağ büyüdükçe önem kazanan kısım risk yönetimidir. Bizim öğretide, bizim eğitimde risk yönetimini işin başından hani hem söylüyorum hem üstüne gidiyorum. Çünkü eğer risk yönetimini iyi uygularsanız ya işte gördüğünüz gibi işte $100 hesabınızla
10 işleminizden 8'i başarısız dahi olsa sermayenizin %20'sini kaybediyorsunuz. Yani bir de eğitim aşamasındasınız. Böyle bile olsa şu andaki durum beklenen 10 tane işlemden artık 3'ünün hani doğru çalışması, işte sonra 4'ünün doğru çalışması gibi sizin artıya geçmenizi sağlamak. Asıl olan budur. Ve bir önceki videoda FIB ve balinaların devamında Ethereum üzerinden gittiğimiz örnekte de oradaki sadece FIB hesabıyla girdiğim pozisyonlarda başarı oranının %50 olduğunu gördünüz. %50 çok ciddi orandır bu arada. Dünyanın en iyi traderlarının senelik başarı yüzdesi %30 %40 arasındadır. Ve RR hesabını iyi yönettikleri için durum onlar açısından, hani onlar büyük traderlar ve sonuçları da başarılı sonuçlardır. Şimdi ya kurguyu şuna göre yaparsanız bu arada 3'e değil de 4'e göre yaptınız diyelim ki. Yani sizin hedefiniz 140, maliyetiniz 100, stop loss'unuz yine 90. Ki şu örnekte 5 RR. Ben burada 4 olsa dedim. Bu şu demek olur. Eksi 10. Eksi 10. 40. 40. Zarar ettiğinizde, yani stoplandığınızda yine 10 zararınız oluyor. Artık kar ettiğinizde pozisyonunuz hedefe gidiyorsa 40 karınız oluyor. Bu şekilde hesabı yaptığımızda 10 işlemin ikisinde başarılı olursanız kafa kafaya çıkmış oluyorsunuz. Yani düşünün, doğru olduğuna güvendiğiniz, hesap kitap yaptığınız, analizini yaptığınız 10 pozisyona girdiniz. Bunların 8'i başarısız oldu. Stoplandı. Sadece ikisi hedefe giderse sizin sermayeniz eksilmiyor demek oluyor. RR hesabı bu kadar önemli. 2 olarak seçtiniz RR'nizi. Bunu böyle yapmıyorduk. Şöyle yapıyorduk. Yani siz 2 RR'ye oynadınız diyelim. Bu durumda başarılı olduğunuzda, hatta şurası da başarısızdı. Şu şeyi siliyorum. 20 kazanıyorsunuz demektir. %40 başarılı işlem yapmanız lazım ki sistem kar üretsin. Eğer 10 işlemden 3'ünü başarılı sonuçlandırırsanız 2 RR ile hala sisteminiz zarar ediyor. Bu durumda başarı oranınızı arttırmanız gerekiyor. Yani 10 işlemden artık 4'ünü başarılı sonuçlandırmalısınız. 6 tane hata şansınız var ki kar üretebilirsiniz. Şu mümkün değil. Yani girdiğiniz 10 işlemin 10'unu da bu şekilde başarılı kapatmanız mümkün değil. Size bir istatistik bilgi vereyim. Tam da net hatırlamıyorum. Bir trade serisinde 6 defa ard arda hatalı işlem, yanlış işlem, zararla sonuçlanan işlem yapma ihtimaliniz sanırım 6 yıllık falan bir periyotta %80 mi ne? Yani 6 yılda, ya bunu net araştırıp size net döneyim. Şimdi aklımda kalan bilgilerle söylüyorum. Yapılan bir araştırmada bir trader'ın 6 yıl boyunca yaptığı işlemler göz önünde bulundurduğunda arka arkaya 6 defa yanlış yapma, öyle bir döneme girme ihtimali %80'miş. Yani %80 ihtimalle yaptığınız 6 işlemde arka arkaya patlayacak. Eğer bu işi 6 ay yapıyorsanız. 6 senedir yapıyorsanız. Trader olarak. Dolayısıyla yani şurada işin nereye gideceğinin bilinmediğinin ispatı bu istatistik. Siz istediğiniz tekniği kullanın ki bu verdiğim istatistik profesyonel traderların hani istatistiği. Onlar bunu tutuyorlar. Yani
birkaç defa söylemiştim. Güne mesela başarılı bir işlemle ben başlamak isterim. Eğer işte scalp kovalıyorsam mesela. İlk işlem başarılı olsun derim. Hani o istatistikle alakalı bir şey aslında. Böyle bir sonuç üretmeniz mümkün değil. Kesinlikle hatalı analizleriniz veya hatalı pozisyonlarınız olacak. Burada girdiğiniz long stoplanacak mesela. Başka bir dolap dönüyor olacak orada. Bunu hani şimdiden anlamanız mümkün değil. Buradan long'a girdiniz. Tamam, riskinizi kontrol ettiniz. Ama bir hani ne denir? Down swing. İşte işlerin ters gittiği bir dönem yaşayacaksınız istatistiki olarak. İşte bu dönemlerin sonucunda sizin buradaki sermayenizin yani 100 doların bütün sermayenizde yatırdığınızı düşünerek söylüyorum. Buradaki sermayenizin korumak en önemli şey olacak. Ki bunu şimdiye kadarki yani burada hani en tecrübesiz Trade Akademi üyesi bile hani bir yıldır bu işin içinde alıp satan kişi bunu yaşamıştır. Yani işte bir şekilde riskini kontrol etmediği zaman, stopunu koymadığı zaman, bunu da bilimsel yapmadığı zaman hesabının ne olduğunu bir anda hızlı düşüşlerde nereden nereye geldiğini tecrübe etmiştir diye düşünüyorum. Şimdi bu nedenle benim bulduğum aslında piyasada iyilerin de izlediğini gördüğüm yol RR'yi 3 ve yukarısı yapmak. Bu da buradaki hedefleri 130'a çıkarmak demek. Bu kolay bir şey değil. Şöyle kolay bir şey değil. Yani siz burada pozisyona girdiniz. Hedefiniz burası. Fiyat gidiyor. Birden. Stoplanmadınız. Fiyat gidiyor. Yani buraya kadar o pozisyonda durmak zor iş. Kolay iş değil biliyorum. Ki burada burası 5 RR'ye göre olan hesap. 3 RR'ye göre baktığımızda işler biraz daha kolaylaşıyor. Şuraya kadar biraz daha tutulabilir. Bunu yapabilirsiniz. Şey çok önemli. Yani yaptığınız işlemlerin istatistiğini tutmanız çok önemli. Bununla ilgili bir çalışma içerisindeyiz. Yani işte Trade Akademi'nin web sayfasında bu istatistikleri ve tabloları kullanabileceğiniz bir bölüm oluşturacağız ama şu anda hani bu yapım aşamasında. Siz kendiniz bu işi bu şekilde takip edebilirsiniz. Yani RR'si 3 olan pozisyonlara girdiğinizde başarı oranınız da %30 olursa bu durumda 30, 30, 30, eksi 10 diye giden ve 10 işlemin sonucunda net %10 size kar bırakacak bir ne diyeyim oyun planına sahip olmuş oluyorsunuz. Bu oyun planı aslında bir nevi işte futbol kulüplerinin, takımların 4-4-2'si 3-5-2'si gibi önemli bir konu. Yani sizin gireceğiniz bir işlemde aslında o işlem sizin bütün sermayenizi, ondan sonraki işlemlerinizi, sizin bütün oyun planınızı değiştiren hani bir unsur. Ve sizin bir planınız varsa, bu plan sürekli uyguladığınız bir plansa, hangi şartta olursanız olun o planı uyguluyorsanız ve o plan da böyle mantıklı bir plansa, bu işin sonundan istikrarlı kâra ancak bu şekilde sahip olabilirsiniz. Ya şeyden çok anlamam, örnek olarak vereyim ama mesela kumarhanelerdeki ruletten hiç yani oynamışlığım yok. Gitmişliğim var ama oynamışlığım yok rulet. İlgimi çeken bir şey değil. Orada sürekli kasa kazanır lafının ispatı var. Çünkü seçenekler arasında bir bildiğim kadarıyla farklı renk var. Oraya geldiğinde siz kazanamıyorsunuz. Yani ya siz seçiyorsunuz iki renkten bir tanesini, sayıları belirliyorsunuz. Bir de arada bir yer var. O yer tamamen bu hesapla alakalı. Yani ruletteki o gelen bölüm, bilmediğim için hakim değilim, net konuşamıyorum. Sayesinde uzun vadedeki bir rulet oyununda kasa her zaman RR hesabıyla kazanan konumuna geçiyor. Şöyle bir şey oluyor.
O yer 18, 36, 36 tane yerin yanına 37. yer olarak geliyor yanılmıyorsam. Ve orası sayesinde istatistik %54'e %46'ya düşüyor. Yani 100 defa rulet çevrildiğinde her halükarda 54'ünde, yani sizin kazanma şansınız 46'ya düşmüş oluyor. 50-50'yi sizden %6 kadar almış oluyor. Ve kumarhanenin her zaman kazanma kuralı o zaman işliyor. İşte sizin de gireceğiniz bir trade'de aynı kumarhane gibi eğer kazanmak istiyorsanız trade'inizin kurallarını, istatistiği ona göre uyarlamanız lazım. Yani öyle bir pozisyonda gireceksiniz ki gireceğiniz pozisyon size RR olarak minimum 3'ü verecek. 3 benim bulduğum ve iyilerin takip ettiği yöntem. Siz şeyde bulabilirsiniz, yani 3 değil. Ben 4 de girebilirim. Ben 2 ile girerim, şöyle yaparım da diyebilirsiniz. Hani 2 ile girip başarı oranınızı yükseltiyorsanız, yani şurasını 120'ye oynadınız. Yani 2'ye oynadınız. Başarı şansınız ama burada gördüğünüz gibi 20, 20, 20. Yetmiyor. Başarı şansınızı %40'a çıkarırsanız bakalım ne olacak. 20. Bu şekilde bir plan kurarsanız her 10 trade'imden 4'ü başarılı olur. Ben ama 2 ile oynarım deyip bunu istikrarlı hale getirirseniz ona da okey. Yani bu ne demek? Bu şu demek. Şöyle bir tarz gerektiriyor. Ya burada mı girdi? Ya stopunu buraya çekecek. Hani ya stopu çekmeyecek, hedefi aşağı bir yere çekecek. Şurada 2'yi getirecek. 2. Bu 2 seviyesi bakayım. Ters çektiğim fibin de Golden Zone civarına geliyorsa, ki oraya geliyor. Tamam. Şöyle kendimce mantıklı bir şey buldum. RR'yi 2'ye getirdim. Stop'u yine buraya koyarım. Burada ama trendin artık dönmesini beklemem de bu trendin de devamıymış gibi bunun Golden Zone'una getiririm. 2'yi oynarım. Benim planım bu diyebilirsiniz. Sonuçlarını takip etmek zorundasınız ama. Yani bu plan uzun vadede kar üretiyor mu? 10 defa yaptınız. 10 defa da bu sistem çalışıyor ve siz 4 defa başarılı oluyor musunuz? Buna bakarsanız o şartlar altında burası esneyebilir. 4 değişken var. Maliyet, stop loss, hedef ve başarı yüzdeniz. Buna göre sizin trade hayatınızda, yani düşündüğünüz gibi siz işte elit öğrenerek, harmonik öğrenerek, formasyon öğrenerek, işte FIB'de ilerleyerek, şunu yaparak, bunu yaparak falan kar üretmeyeceksiniz. Bu başlangıç sermayeniz olan $100 bu öğrendiğiniz şeyler sayesinde artmayacak aslında. Bu öğrendiğiniz şeyler sayesinde bu pozisyonları, size uygun pozisyonları tespit edeceksiniz. Sizin bir oyun planınız olmuş olacak. Ama sizin para kazanmanızı sağlayacak unsur o pozisyonda öğrendiğiniz teknik taktik neyse o pozisyonda uyguladığınız RR hesabı olacak. Ve başarı şansınız olacak. Bu kadar önemli. Tek müdahale edebileceğiniz yöntem yer, riskiniz. Burası. Şunlar yani. Onun haricinde piyasaya müdahale etme şansınız yok. Gücünüz ne olursa olsun yok. Yani Buffett da olsanız, Soros da olsanız yine yok. Çünkü o adamlarla yapılan söyleşilerde piyasalar o kadar etkin hale geldi ki diyorlar. Artık her memleketten herkes girip hani o tahta neyse o tahtada işlem yapabildiği için biz piyasaları maksimum 1-2 gün manipüle edebiliriz gücümüzle diyorlar. Yine gideceği yere fiyat gider diyorlar. Ve aynı şekilde bu çok eskiden yapılan röportajlarda eski traderlar tarafından da söyleniyor. Yani piyasalar her yöne gidebiliyor. Buna müdahale olunamıyor. Dolayısıyla müdahale edebileceğiniz şey risk. Bu riskin de hesabı bu. RR dediğim hesap bu. Şimdiden kendi RR hesabınızı yapıp kendi istatistiğinizi tutmaya başlayın. Bunun için dediğim gibi yardımcı dosyalar falan gelecek. Ve
bir trade'de değil, iki trade'de değil, işte bir dönemin sonundaki sonuçlarınızı kontrol edin. Bir zarar varsa bundaki sebepleri anlamaya çalışın. Başarı oranınız mı düşük? RR hesabınız mı yanlış? Ki bunun işine daha sonra işte kaldıraç da giriyor. Kaldıraçsız konuşuyorum şu anda. Kaldıraç mevhumu da girecek. Bunu anlamaya çalışın. Çünkü günün sonunda yabancıların dediği gibi oldu bu. At the end of the day sizin şuradaki rakamınızı arttıracak veya düşürecek unsur sizin düzenli olarak uyguladığınız şu planda olacak. Evet, bu ders bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşça kalın.